İyi bir kötü adamı efsane yapan şey nedir? Madara'nın inandığı o çarpık barış felsefesi mi? Aizen'in tanrıları bile manipüle eden o kusursuz zekası mı? Yoksa Doflamingo'nun sistemin ikiyüzlülüğünü yüzümüze çarpan o anarşist duruşu mu? İyi bir kötü adamın bir amacı, bir karizması ve en önemlisi inandığı bir felsefesi olur. Peki ya Demon Slayer evreninin o inanılmaz, o ulu iblis kralı Muzan Kibutsuji? O neye inanıyordu? Söyleyeyim. Hiçbir şeye. Bugün anime dünyasının gelmiş geçmiş en aciz, en narsist ve en korkak karakterini gömmeye geldik. Herkes onun ne kadar korkutucu olduğunu ve ne kadar acımasız olduğunu konuşuyor. Ama o karanlık takım elbisenin ve o kırmızı gözlerinin altında sadece ölümden ölesiye korkan, titreyen bir hasta adam var. Selamlar millet. Ben Kras. Bugün sadece bir anime incelemesi yapmıyoruz. Bugün Muzan Kibutsuji'nin sahte tanrısallığını paramparça ediyor. Onun aslında neden koskoca bir hayal kırıklığı ve bir korkak olduğunu kanıtlıyoruz. Eğer bu acımasız gömme seansına ve karakter otopsisine hazırsanız videoyu beğenmeyi ve o güzel yorumlarınızı yazmayı ve en önemlisi kanala abone olmayı şimdiden unutmayın. Desteğiniz bu kanalın en büyük gücü. Güneş ışığını çıkmaya hazır olun. İblis kralını yakıyoruz. Hey sen, eğer Demon Slayer mangasını okumadıysan, Muzan'ın geçmişini, Yorichi ile olan dövüşünü ve serinin o büyük final savaşını bilmiyorsan videoyu şimdi kapat. Çünkü bu videoda Muzan'ın işlediği cinayetleri, o acınası travmalarını ve finaldeki o iğrenç hayatta kalma çabalarını sansürsüz konuşacağız. Ama ben Muzan'ın aslında ne kadar zavallı bir varlık olduğunu duymak istiyorum diyorsan videoya hoş geldin. Bugün kibri paramparça edeceğiz. Muzan bir sahnede Tanjiro'ya şu iğrenç ve kibirli lafını eder. Beni bir doğal afet olarak görün. Doğal afetlerden intikam alamazsınız. Yağmura veya depreme neden kızasınız ki? Hayatınıza devam edin. Bak sen şu işe. Cümleye bakınca ne kadar felsefi, ne kadar epik duruyor değil mi? Ama aslında bu tarihin en büyük palavralarından biridir. Bir doğal afet gölgelerde saklanmaz. Bir doğal afet güneşten kaçmaz. Muzan, Heian döneminde ölümcül bir hastalığa yakalanmış, ölmek istemediği için kendisini iyileştirmeye çalışan doktoru bile bir öfke krizinde öldürmüş şımarıktır. Narsist bir çocuktan ibarettir neticede. O doğanın bir gücü değil, doğanın kurallarına, yani ölümün o mutlak adaletine boyun eğmeyi reddeden hastalıklı bir hatadır. Bütün o takım elbiseler sadece içindeki o ezik ve ölüm korkusuyla titreyen adamı saklamak için taktığı bir maskedir. Muzan'ın ne kadar korkak olduğunu anlamak için Yorichi ile karşılaştığı o ana gitmemiz lazım. Yüzlerce yıl kendini yenilmez bir tanrı sanan Muzan, Yorichi'nin karşısına çıktığında ne oldu? Yorichi tek bir hamlede, tek bir nefeste Muzan'ı öyle bir doğradı ki Muzan'ın o tanrısal egosu anında buharlaştı. Korkudan 1800 küçük parçasına bölünüp patlayarak kaçtı ya. Savaşmadı, direnmedi. Onurunu korumadı. Sadece bir fare gibi kaçtı. Ve işin en komik, en acınası tarafı ne biliyor musunuz? Yorichi öldükten yüzlerce yıl sonra bile Muzan'ın hücrelerini, bak abartmıyorum, adamın kelimenin tam anlamıyla hücreleri Hanafuda küpelerini gördüğünde veya Yorichi'ye benzeyen birini hissettiğinde travma geçirip titriyor. Muzan bir iblis kralı falan değil. Anime tarihinin en ağır travma sonrası stres bozukluğu hastasıdır. Yorichi eceliyle ölene kadar yıllarca deliğinden çıkmaya cesaret bile edememiştir. Muzan'ın o liderlik vasfının en iyi anlatan sahnesi hangisidir? Sonsuzluk Kalesi'nde 6 ayları topladığı o meşhur sahne. İzleyiciler o sahneyi izleyince vay canına adam ne kadar acımasız. Kendi adamlarını bile kesiyor dediler. Ben ise o sahneyi izlediğimde savaş stratejisinden zerre anlamayan, egosu zedelenmiş, aşağılık kompleksli bir ahmak gördüm. Düşünün, binlerce yıllık bir savaşın içindesiniz. Elinizde düşmanı oyalayacak, yoracak askerleriniz var. Sırf işlerinden biri aklından Muzan için yanlış bir şey geçirdi diye, sırf biri kaçmak istedi diye veya sırf biri ona hak verdi diye hepsini katletti. Aizen gibi, Madara gibi veya Doflamingo gibi gerçek dahi kötüler en işe yaramaz piyonunu bile satranç tahtasında ustaca kullanır. Muzan ise sadece sırf o gün canı sıkkın olduğu için ve Rui öldüğü için kendi askerlerini doğradı. Bu bir güç gösterisi değildir. Bu etrafındaki hiç kimseye güvenemeyen,
ve mutlak itaat dışında hiçbir şeye tolere edemeyen kontrol manyağı bir narsistin zayıflığıdır. 1000 yıl, dile kolay. Tam 1000 yıl boyunca Muza'nın tek bir amacı vardı. Mavi örümcek zambağı adlı o çiçeği bulmak ve güneşi fethetmek. Neden diğer iblisleri yarattı sanıyorsunuz? Kendisine sadık bir ordu kurmak için mi? Hayır. Dünyayı ele geçirmek için mi? Asla. Sırf o çiçeği arasınlar diye ve içlerinden birisi tesadüfen güneşe bağışıklık kazanırsa onu yutup bu özelliğini çalmak için. Bütün o iblis ordusu, 12 Kizuki, hepsi Muza'nın kendi alerjisini tedavi etmesi için kullandığı bedava laboratuvar fareleriydi. O ne dünyaya bir ideolojiyi dayatmak istedi ne de yeni bir düzen kurmak. Muza'nın tüm varoluşu sadece ama sadece hayatta kalmaya çalışan bir parazitin çırpınışlarıydı. Güneş ışığı ona sadece fiziksel bir zarar vermiyor. Güneş ışığı onun doğaya karşı ne kadar iğreti ve aciz bir varlık olduğunu her gün yüzüne vuruyordu. Toparlayalım. Muzan Kibutsuji asil bir iblis kral mıdır? Hayır, asla. Manganın finalinde güneşte yanarak küle dönüşürken yaptığı o son hamleyi hatırlayın. Fiziksel bedeni yok olurken Tanjiro'nun zihnine girip onu yeni iblis kralı yapmaya çalıştı. Lütfen beni yalnız bırakma. Benim hayallerimi sen yaşat diye yalvardı. O kadar acizdi ki kendi ölümüyle yüzleşemediği için başkasının bedeninde bir tümör gibi yaşamaya çalıştı. Eğer Orochimaru ölüm korkusu yüzünden deliren bir deha ise Muzan ölüm korkusu yüzünden asalaklaşan bir parazittir. Ne bir felsefesi, ne bir onuru, ne de arkasında bıraktığı bir ideolojisi var. Sadece yaşamak isteyen hastalıklı bir canavar. Hepsi bu. İşte Kibutsuji Muzan'ın o parıltılı maskesinin altındaki gerçek anatomisi bu. O bir doğal afet değil. Korkaklıktan aklını yitirmiş bir zavallıydı. Şimdi top sende. Ben Muzan'ın sadece aciz ve narsist bir korkak olduğunu savundum. Peki sen ne düşünüyorsun? Muzan sence hala korkutucu ve efsanevi bir kötü adam mı? Yoksa benim dediğim gibi anime tarihinin en şişirilmiş felsefesi olmayan korkaklardan biri mi? Onun Yorichi karşısındaki o çaresizliği sana ne hissettirdi? Düşüncelerinizi ve Muzan hakkındaki gerçek fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Yorumların hepsini tek tek okuyacağım. Bu videonun sonuna kadar geldiyseniz animelerdeki karakterlerin psikolojisini değişmeyi seviyorsunuz demektir. Kanalımızın büyümesi ve bu tarz sansürsüz karakter gömme ve derin otopsi analizlerin devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Ben Kraz. Bir sonraki derin analizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.